Merhaba arkadaşlar, Uzak Şehir dizisinin yeni bölüm analizine hoş geldiniz. Analize başlamadan önce Uzak Şehir dizisini sevenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasın. Şimdi yeni bölüm analizine başlayalım. Dizinin yeni bölümünde Cihan ve Alya arasındaki o ince ruhsal bağın artık kopma noktasına geldiği çok karanlık bir dönemece giriyoruz. Meryem'in geri dönüşü sadece eski bir aşkın küllerinden doğması değil, Cihan'ın geçmişine duyduğu o bitmek bilmeyen borçluluk hissinin ete kemiğe bürünmüş hali olarak karşımızda duruyor. Gelecek bölümde bu vicdan azabının Cihan'ı nasıl hatalı kararlara sürükleyeceğini çok net bir şekilde göreceğiz. Cihan, Meryem'i korumaya çalışırken aslında Alya'yı tamamen kaybettiğinin farkına varamayacak kadar körleşmiş durumda. Alya ise bugüne kadar verdiği tüm mücadelelerin, Albora malikanesinde tutunma çabalarının koca bir hiç olduğunu hissettiği o derin yalnızlığa gömülecek. Onun için artık mesele sadece Cihan değil, kendi onurunu ve varlığını bu yabancı topraklarda nasıl savunacağı meselesine dönüşecek. Meryem'e yapılan saldırı dizinin aksiyon dengesini tamamen değiştirecek. Bu saldırının arkasında kimin olduğu sorusu, malikanenin koridorlarında fısıltıyla yayılırken, Cihan'ın korumacı içgüdüleri onu Alya'dan daha da uzaklaştırıp, Meryem'in dizinin dibine itecek. Boran ise tam da bu kaosu bekliyordu. Bora'nın sinsi oyunları meyvelerini vermeye başladıkça, Alya'nın artık bu evde bir geleceği kalmadığına dair inancı perçinlenecek. Alya'nın bu bölümde sessizliğini bozarak büyük bir res çekeceğini, belki de eşyalarını toplayıp o kapıdan çıkma noktasına geleceğini öngörebiliriz. Ancak Albora gelenekleri ve Cihan'ın gitmesine izin vermeyecek olan o sahiplenici tavrı, işleri daha da karmaşık bir düğüme çevirecek. Ecmel'in arka planda yürüttüğü kirli ittifaklar, Meryem'in varlığıyla daha da tehlikeli bir hal alacak. Meryem'in sadece bir kurban değil, belki de geçmişin intikamını almak için dönen stratejik bir oyuncu olduğunu anladığımızda, hikaye bambaşka bir boyuta evrilecek. Gelecek bölümde Cihan'ın iki kadın arasındaki o duygusal darboğazda nefessiz kaldığı anlar, ekran başındakilere o gerilimi iliklerine kadar hissettirecek. Alya'nın dökülen her gözyaşı, Cihan için bir pişmanlık tohumu olsa da, Meryem'in mağduriyeti bu tohumların yeşermesine engel olacak. Sonuç olarak bizi, sadakatin sorgulandığı, güvenin yerle bir olduğu ve Albora ailesinin temellerinin hiç olmadığı kadar sarsıldığı, gözyaşıyla harmanlanmış büyük bir hesaplaşma bekliyor. Bu yeni dönemde kimin dost, kimin düşman olduğu artık sadece bakışlarda değil, çekilen tetiklerde ve verilen son kararlarda saklı kalacak. Albora malikanesinin surları arasında yankılanan o sessiz savaş, Meryem'in gelişiyle birlikte artık geri dönülemez bir yıkımın eşiğine sürükleniyor. Cihan'ın ruhundaki o derin gedik, Meryem'e karşı duyduğu minnet ve suçluluk duygusuyla yeniden açılırken, Alya'nın bu aşk için feda ettiği her şey, birer birer anlamını yitirmeye başlıyor. Gelecek bölümde Cihan'ın sadece bir koruyucu değil, aynı zamanda geçmişin esiri olarak nasıl bocaladığını izleyeceğiz. Cihan, Meryem'i sakınırken, aslında Alya'nın kalbinde yarattığı o devasa boşluğu göremiyor. O boşluk ki yakında tüm malikaneyi yutacak bir yangına dönüşmek üzere. Alya için artık sabır taşının çatladığı, gururunun aşkının önüne geçtiği o büyük kırılma anı yaşanacak. Onun gözlerindeki o hüzünlü bakışın yerini, bu toprakların sertliğine uyum sağlamış, kararlı ve bir o kadar da tehlikeli bir öfke alacak. Meryem'e düzenlenen o meşhum saldırı, sadece bir yaralama girişimi değil, aynı zamanda Albora ailesine verilmiş açık bir gözdağı niteliği taşıyor. Bu saldırının ardından Cihan'ın gözü dönecek ve suçluyu ararken en yakınındakileri bile yakıp yıkmaktan çekinmeyecek.
Ancak asıl tehlike dışarıda değil, bizzat o sofraya oturanların zihninde gizli. Boran, Alya'nın içine düştüğü bu derin yalnızlığı bir silah gibi kullanmaya devam ederken, Ecmel'in karanlık planları Meryem üzerinden yürümeye başlayacak. Meryem'in masumiyeti, malikanenin ağır havasında solup giderken, onun aslında göründüğü kadar savunmasız olup olmadığı sorusu hepimizi kuşatacak. Cihan'ın vicdanı onu Meryem'in yatağının başında tutarken, Alya'nın o soğuk odalarda tek başına kurduğu intikam planları, hikayeyi bir dramdan çok bir hayatta kalma mücadelesine çevirecek. Sırlar bir bir dökülmeye başladığında, aslında herkesin birbirine ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha göreceğiz. Alya'nın bu evde kurmaya çalıştığı o küçük dünya, Meryem'in hapishaneden getirdiği o eski ve karanlık gölgelerle sarsılacak. Gelecek bölümde Cihan'ın iki kadın arasında verdiği o amansız sınav, onu hayatının en zor seçimine zorlayacak. Bir yanda canını borçlu olduğu geçmişi, diğer yanda ise ruhunu teslim ettiği bugünü duruyor. Alya'nın ise artık seçilmeye değil, seçmeye karar verdiği o an, Albora malikanesinde taş taş üstünde bırakmayacak. Sessizce toplanan valizler, yarım bırakılmış cümleler ve karanlıkta patlayan bir silah sesiyle kapanacak olan bu hesaplaşma, izleyiciyi nefes nefese bir belirsizliğin tam ortasına bırakacak. Kimin hayatta kaldığı değil, kimin masum kaldığı sorusu, bu büyük trajedinin asıl sonu olacak. Mardin'in o sert ve tozlu rüzgarları bu kez sadece toprakları değil, Albora ailesinin yıllardır üzerine titrediği o sarsılmaz güven duygusunu da önüne katıp götürecek. Meryem'in bir gölge gibi malikanenin kapısından içeri sızması, Cihan ve Alya arasındaki o kırılgan camdan kaleyi darmadağın ederken, gelecek bölümde bu enkazın altında kalanların hayatta kalma mücadelesine tanıklık edeceğiz. Cihan, kendi içinde verdiği o büyük savaşta vicdanının sesini bastıramıyor ve Meryem'e attığı her adımda Alya'nın ruhundan bir parçayı kopardığını fark edemiyor. Alya için ise artık kelimelerin tükendiği, sadece suskunluğun ve o soğuk bakışların konuştuğu bir evre başlıyor. Onun için bu ev artık bir yuva değil, geçmişin hayaletleriyle dolu karanlık bir hapishane haline geldi ve o kapıdan çıkıp gitmekle kalıp savaşmak arasındaki o ince çizgide yürürken, vereceği karar sadece kendi kaderini değil, tüm Albora soyadının geleceğini belirleyecek.